Arkadaşlar selam. Bugün biraz farklı bir video olacak. Mevcut serilerimize kısa bir ara veriyoruz diyelim. 2026 sezonunda tam 11 yarış geride kaldı. Takvimde yaz arasına girdik ve açıkçası anlatacak o kadar çok şey birikti ki durup bir nefes alalım. İlk yarıyı baştan sona konuşalım dedim. Sezonu parça parça takip ettiyseniz ya da işte kafanızda bütün tablo oturmadıysa örneğin bu Antonelli olayı tam olarak nasıl oldu diye merak ettiyseniz aslında bu video size göre. Baştan alıp yarış yarış gideceğiz. Ve bu işin en güzel yanı da şu, bu sezon öncesi hiç kimsenin masaya koymadığı bir senaryo ile ilerliyor. Düşünsenize yaz arasına girerken şampiyonanın lideri kariyerinin ilk sezonunu yaşayan bir çaylak. Aslında bunu Mart ayında birine söyleseydiniz muhtemelen de gülerdi. Peki bu nasıl oldu? Gelin baştan başlayalım. Önce şunu hatırlatayım. 2026 sadece yeni bir sezon değil, yeni bir çağ. Kurallar değişti, arabalar değişti, güç üniteleri değişti. Böyle büyük sıfırlamalarda işte kimin önde, kimin geride başlayacağını kimse tam bilemez. İşte bu belirsizlikle girdik ilk yarışa. Avustralya'da sezon açıldığında ilk dikkat çeken isim Charles Leclerc oldu. 4. sıradan müthiş bir kalkış yaptı ve daha ilk turda liderliğe göz dikti. Ama o yarışın ilk asıl hikayesi öndeki mücadeleydi. George Russell ve Leclerc batarya yönetimi ve o yeni geçiş modu dediğimiz sistemi kullanarak liderlikte defalarca el değiştirdiler. Bu arada Red Bull'un genç ismi Hadjar. Daha sezonun ilk yarışında motor arızasıyla yolda kaldı ve sanal güvenlik aracına neden oldu. Red Bull cephesinde bütün sezona yayılacak sıkıntıların adeta ilk işaretiydi. Sonunda Russell o podyum mücadelesini kazanıp sezona galibiyetle başladı. Arkasından bir çaylak geldi, Kimi Antonelli ikinci. O çaylak çok geçmeden manşetlerin tek sahibi olacaktı. Nitekim Çin'de o an geldi. Yarışın başında Lewis Hamilton Ferrari'lerle öne fırladı. İşler Ferrari için pek parlak görünüyordu ama iki büyük olay bu yarışta işleri değiştirdi. Birincisi Verstappen berbat bir start yaptı. 16. sıraya kadar geriledi. Ve üstüne motor arızasıyla yarıştan çekildi. İkincisi McLaren, yani hem Norris hem Piastri dayanıklılık sorunları yüzünden yarışa başlayamadılar bile. Bu detayı aklımızın bir köşesine yazın, çünkü sezonun sonunda McLaren'ın geldiği yerle kıyaslayınca ne kadar yol kat ettiklerini göreceğiz. Ve o gün Kimi Antonelli Hamilton'ı geçerek kariyerinin ilk Formula 1 galibiyetini aldı. Çaylak sezonunun ikinci yarışında. Peki bu bir tesadüf müydü? Bir günlük parlama mıydı? Japonya bu soruya çok net cevap verdi. Oscar Piastri startta liderliği aldı ama Russell kısa sürede önüne geçti. Derken Oliver Bearman'ın kazası güvenlik aracını getirdi ve yeniden başlangıçta Antonelli devreye girdi. Sadece kazanmadı, liderliği aldıktan sonra farkı 14 saniyeye kadar açtı. 14 saniye. Bu artık şanslı bir galibiyet değil, baskın bir hakimiyetti. Yarışın arkasında Hamilton ve Leclerc üçüncülük için sert bir mücadele verdi. Leclerc podyuma ulaştı ama günün konusu net. 2 galibiyet, 1 çaylak, 3 yarış. Şimdi işler iyice ilginçleşiyor çünkü Antonelli durmadı. Miami'de startta yine bir Ferrari kıpırdanması vardı. Leclerc öne fırladı. Verstappen ise spin atıp 9. sıraya düştü. Red Bull'un kabusu sürüyor haliyle. Hadjar ve Gasly'nin kazaları güvenlik aracını getirdi. Bir ara Lando Norris liderliği aldı ve belki McLaren burada bir sonuç çıkarır dedik ama Antonelli akıllı bir pit stop stratejisiyle onun da önüne geçti. Yarışın sonunda Leclerc Piastri ile çekişirken spin atıp podyum şansını harcadı. Kazanan yine aynı isim oldu. Kanada ile devam edelim. Biraz kaotik başladı. Işıklardaki bir sorun yüzünden ekstra bir formasyon turu attılar. Norris yine startta liderliği aldı, yine parladı ve o yine bitiremedi. Bu sefer vites kutusu arızasıyla veda etti. Görüyorsunuz McLaren'ın hızı var ama sağlamlık bir türlü oturmuyor.
Russell da Antonelli ile liderlik mücadelesi verirken motor arızası yaşayıp çekildi. Hamilton son turlarda Verstappen'i geçip ikinci basamağa çıktı. Verstappen üçüncü oldu. Red Bull için nihayet bir nebze teselli. Ama zirvede değişen bir şey yok ve sonra Monaco geldi. Burası özel çünkü ne dedik? Leclerc'in evi biliyoruz. Ama önce Verstappen'den bahsedeyim. Teknik bir sorunla startta en arkaya düştü. O meşhur Red Bull'un güvenilirlik hikayesi burada da karşımızda oldu. Bu Norris tünelde batarya sorunu yaşayıp çekildi. Yani McLaren'ın talihsizlik serisi devam etti. Leclerc için ise kendi evinde herkesin önünde son virajda bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı ve kırmızı bayrağa neden oldu. Ev sahibi için tam bir hayal kırıklığıydı. Yarış yeniden başladığında Antonelli liderliğini korudu ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Bir durup düşünelim. Çin, Japonya, Miami, Kanada, Monaco. 5 yarış, 5 galibiyet. Bir çaylağın elinden ister istemez akla Lewis Hamilton'ın 2007'deki o efsanevi ilk sezonu geliyor. O da bir çaylak olarak neredeyse şampiyon oluyordu. Antonelli'nin yaptığı da o çapta. Hatta galibiyet sayısı bakımından daha da gösterişli bir başlangıç. Peki bu fırtına hiç durmadan böyle mi gitti? Hayır. İşte tam burada sezon yön değiştiriyor İspanya. Tam bir Ferrari hikayesiydi. Russell pole'dan lider başladı ama Fernando Alonso'nun yolda kalmasıyla çıkan sanal güvenlik aracını Hamilton fırsata çevirip liderliği aldı. Aynı yarışta bu Mercedes için felaketti ama hem Antonelli hem Leclerc hidrolik sorunlar yüzünden neredeyse aynı turda yarış dışı kaldılar. Yani Antonelli'nin o kesintisiz galibiyet serisi burada bir arıza yüzünden son buldu. Ve Lewis Hamilton Ferrari ile ilk zaferini kazandı. Bunu bir düşünelim. Hamilton'ın Ferrari kariyerindeki ilk galibiyeti tarihi bir andı ve sezonun geri kalanının fitilini ateşledi. Avusturya'da Hamilton ve Verstappen arasında yarış boyu süren nefes kesen bir ikincilik mücadelesi izledik. İkisinin de o rekabetçi ruhunu bilenler için aslında tam bir ziyafetti diyebiliriz. Şampiyona lideri Antonelli fren pedalındaki bir sorunla tempo kaybetti ama yine de podyumda kalmayı başardı. Bir liderin kötü günü bile yönetmeyi bilmesi budur. McLaren'ın toparlanma sinyalleri artıyor. Oscar Piastri Ferrari'leri geçip dördüncülüğe yükselmişti. Günü ise baştan sona kontrol eden George Russell kazandı. Ve zirveye geri döndü. Britanya'da Leclerc startla liderliği aldı. Arkada Russell ve Hamilton arasında yoğun bir mücadele vardı. Russell lastik basıncı sorunu yüzünden fazladan pite girmek zorunda kaldı. Liderliği kovalayan Antonelli ise süspansiyon arızasıyla büyük bir talihsizlik yaşadı. Üst üste ikinci kez şampiyona lideri teknik bir sorunla vuruluyor. Yarışın sonunda Verstappen çakıl havuzuna taşıp podyumu kaybetti. Kazanan Leclerc oldu. Russell ikinci, Hamilton üçüncü. Yani zirvedeki isim aksarken arkadaki rakipler puanları topluyordu. Bu üç yarışın özeti şu: Antonelli'nin dokunulmazlığı kırıldı, Ferrari ve McLaren dişlerini gösterdi, şampiyona yeniden bir yarışa dönüştü. Gelelim Belçika. Ferrari açısından zekice bir yarıştı. Sanal güvenlik aracı sırasında yaptıkları pit stopla Leclerc'i liderliğe taşıdılar ama Antonelli pes etmedi. Pist üzerinde Leclerc'i geçerek liderliği geri aldı ve yarışı kazandı. Yani lider kısa süreli aksama döneminin ardından yeniden kazanan koltuğunda. Ve gelelim yaz öncesi son yarışa. Macaristan. İşte McLaren'ın o uzun süredir beklediği an burada. Geldi. Lando Norris pole pozisyonunda başladı ve bu sefer hiçbir şey ters gitmedi. Baskı altında hata yapmadı. Pole'u galibiyeti çevirdi ve McLaren'a 2026 sezonundaki ilk Grand Prix zaferini getirdi. Hatırlıyor musunuz? Sezonun ikinci yarışında McLaren birden yarışa başlayamamıştı. İşte oradan buraya gelen bir takımdan bahsediyoruz. Üstelik takım arkadaşı Piastri o gün bir temas sonrası vites kutusu arızasıyla çekilmişken Norris bütün yükü tek başına taşıdı. Arkasında Verstappen ikinci oldu. Red Bull için sezonun en umut verici günlerinden biri. Antonelli ise zor bir hafta sonunda üçüncülükle kapatıp liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Bu arada Hamilton'ın günü buruk bitti. Yarışı dördüncü bitirse de pit yolunda hız limitini aştığı için aldığı 5 saniyelik ceza onu 5. sıraya düşürdü. Leclerc de bu sayede dördüncülüğe yükseldi. Ferrari'nin bu sezonki en büyük derdi de tam bu. Hız var ama sonuç
bir türlü tam gelmiyor. Strateji, cezalar, küçük hatalar araya giriyor. Şimdi biraz çekilip bütün tabloya bakalım. Macaristan sonrası yaz arasına girerken şampiyona şöyle görünüyor. Pilotlar Şampiyonası'ndan başlayalım. Kimi Antonelli 219 puanla lider. Lewis Hamilton 169 puanla Ferrari'nin en yakın kovalayıcısı. Ama 50 puan geride. Russell 160 puan. Antonelli'nin takım arkadaşı 2 galibiyetle 3. Leclerc 138 puan ile 4. Norris 128 puan. Verstappen 109 puan ile 6. Ve takımlar tarafında tablo çok net. Mercedes Ferrari'nin önünde yaklaşık 72 puanlık bir farkla yaz arasına giriyor. Bu tesadüf değil. Sezonun ana hikayesi. Peki bütün bunlardan ne çıkarıyoruz? 1. Antonelli kariyerinin ilk sezonunda yaz arasına lider giren bir pilottan bahsediyoruz. Ama işin sırrı sadece o 7 galibiyet değil. Asıl önemli olan kötü günlerini yönetme biçimi. Avusturya'da fren sorunu yaşadı, yine podyumdaydı. Macaristan'da zorlu bir hafta sonu geçirdi, yine podyumdaydı. Ve liderliğini büyüttü. Şampiyonluklar işte bu tutarlılıkla kazanılır diyelim. Her yarışı kazanarak değil, kötü günlerde bile puanı bırakmayarak. Gelelim 2. Mercedes'in stratejisi. Önce ufak bir hatırlatma yapalım. 2025'te McLaren ile Red Bull son yarışa kadar birbirleriyle kıyasıya kapıştılar ve bu kavga yüzünden ikisi de 2026 arabasına geç odaklandı. Mercedes ise o kavganın dışında kalıp bütün enerjisini bu yeni çağa 2026'ya yatırdı. İşte sezonun ilk yarısı bu tezi neredeyse birebir doğruluyor. Kavgaya girmeyen taraf sıfırlama yılını domine ediyor. Gelelim 3. Ferrari'nin ikilemi. Elinde hızlı bir araba var. Hamilton İspanya'da kazandı. Leclerc Britanya'da kazandı. Ama tutarlılık yok. Strateji zaman zaman ele veriyor. Cezalar araya giriyor dedik. Potansiyel ile sonuç arasındaki o boşluk Ferrari'nin bu sezonki en büyük hikayesi. 4. McLaren'ın dönüşü. Sezonun ikinci yarısında iki araç birden başlayamayan takım Macaristan'da kazandı. Bu bir toparlanma hikayesi ve ikinci yarıda onları ciddiye almamız gerekiyor. 5. Red Bull ve Verstappen. Şampiyonanın en büyük ismi 6. sırada. Sürekli güvenilirlik sorunları, kötü startlar, bu sezon işler hiç kolay gitmiyor. Ama Macaristan'daki o ikincilik belki ikinci yarı için küçük bir umut ışığı. Toparlayacak olursak, 2026'nın ilk yarısı bize kimsenin beklemediği bir hikaye anlattı. Bir çaylak zirvede, efsane bir isim kovalamakta, tarihi bir takım potansiyelini sonuca çeviremiyor ve sıfırlama yılını en soğukkanlılıkla davranan takım domine ediyor. Ama sezon daha yarı yolda. Önümüzde Hollanda ile başlayan koca bir ikinci yarı var. Antonelli bu baskıyı, bu ilk kez yaşadığı şampiyonluk baskısını sezon sonuna kadar taşıyabilecek mi? Hamilton ve Ferrari o 50 puanı kapatabilir mi? McLaren'ın yükselişi devam eder mi? Bunları hep birlikte yarış yarış izleyip göreceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki son olarak sizce yaz arasından sonra tablo nasıl değişir? Antonelli bu işi götürür mü? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.